Merhaba dostum, ben Matnela. Sonunda o kutsal yaz tatiline girdik ve hepimiz karnelerimizi aldık. Ve umarım ki bu karneler hepimizi mutlu edecek notlarla süslüdür. Tatile gelecek olursak, önümüzde koca bir yaz tatili var ve yapacak en iyi şeylerden bir tanesi de oyun oynamak. Ve sağlam oyun bulmak da gayet zor. İşte orasını bana bırakın. Bu yaz sizlerle bolca oyun inceleyeceğiz. Bugün de karne hediyesi olarak tam 15 tane enfes oyun inceleyeceğiz. Bu oyunlar tabi her zamanki gibi 20 MB'lik oyundan 1.5 GB'lik oyuna kadar birbirinden farklı. Marvel evrenini sevenler için Spider-Man oyunundan anime severler için Dragon Ball oyununa her tarzda uygun oyun var. Neyse daha fazla beklemeyelim. Hadi lan. Video. Yeah. Ninja Ryuko. Bu oyunda siz bir tane karakteri yönetiyorsunuz ve bir tane harita var. Bu haritada çeşitli yerlerde bazı düşmanlar var. Bu düşmanların hepsi farklı özelliklere sahip. Siz de onların size saldırısından kaçarak ve onlara vurarak onları öldürmeye çalışıyorsunuz. Onları öldürdükçe de hem bölümde ilerliyorsunuz hem de bir şeyler kazanıp kendinizi geliştiriyorsunuz. Oyunda ana olarak bir tane kaçış, bir tane vuruş, bir tane can doldurma, bir tane de şuriken fırlatma olarak 4 tane skill var. Tabi bu can doldurma ile şurikeni falan pazardan alıyorsunuz. Ve öldürmeniz gereken de onlarca boss var. Oyunun bir güzel yanında bu bosslara bodoslama dalamıyorsunuz. Birazcık gerçekçilik var. Yön tuşları ile kaçış tuşları falan birbiriyle bağlantılı. Mesela sağa kaçıyorsunuz, sola kaçıyorsunuz adamın vuruşuna göre. Bu kaçışlarla bosslardan kaçıp aralardan falan vurmaya çalışıyorsunuz. Yoksa boss size bir tane koyunca beyaz ışığı görüyorsunuz. Oyunun grafik yapısı çok da iyi değil ama böyle ortalama idare eder yani. Ama dövüş hissi oldukça başarılı. Sistem gereksinimlerine gelecek olursak 150 MB'lik bir boyuta sahip ve orta sınıf ve üstü telefon gerektiriyor. Hadi diğer oyunumuza. Last Fortress Underground. Bu oyunda ufaktan bir tane hikaye var. Hikayeye göre zombiler dünyayı ele geçirmiş ve siz bir tane kale gibi bir tane yerde bir avuç insan kalıyorsunuz ve bu insanları geliştirmeye ve daha da yükseltmeye çalışıyorsunuz. Bunu da şu şekilde yapıyorsunuz. Yer üstüne çıkmadan yer altında böyle bir yerleri kazarak oralarda mutfak gibi, yatak odası gibi yerleri inşa ediyorsunuz veya da araştırma merkezleri falan inşa ediyorsunuz ve bu hikaye temasının üzerinde kendiniz bir yeraltı şehri kuruyorsunuz. Tabi yer üstünde de zombiler hala sizi bekliyorlar orada. İşte bu yeraltı şehrinden elde ettiğiniz zenginliklerle yer üstü şehrini de geliştirmeye çalışıyorsunuz. Kendi kalenizi falan yükseltiyorsunuz ve komple kendinize bir tane dünya inşa ediyorsunuz. Ayrıca bu bir avuç insan dediğim insanların hepsini de ayrı ayrı yönetebiliyorsunuz ve bu insanları kullanabiliyorsunuz. Mesela bir tane keşif birliği falan oluşturup dışarıya gönderebiliyorsunuz. Zaten oyunda belli bir seviyeye geldikten sonra diğer insanlarla da etkileşime girebiliyorsunuz. Gönderdiğiniz keşif birlikleriyle zombilerin bosslarını falan yeniyorsunuz. Oradan kaynaklar falan sağlıyorsunuz kendinize. Sürekli bu şekilde kendinizi ilerletmeye çalışıyorsunuz ve kalenizi güçlendirmeye çalışıyorsunuz. Ve oyunda Türkçe'de seçeneği de var. Bu sayede gerek hikayeyi gerekse oyunu yapacağınız şeyleri daha rahat öğrenebilirsiniz. Oyunun sistem resimlerine bakacak olursak 1.2 GB'lik bir boyuta sahip ve orta sınıf ve üstü telefonlarda rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Ve diğer insanlarla sürekli etkileşim halinde olduğunuz için sürekli online olarak oynamanız gerekiyor bu oyunda. Hadi diğer oyunumuza. Kettle is Black. Bu oyun tepeden baktınız ve bir tane karakteri yönettiniz ve 5'e 5, 12'ye 12 gibi maçlarda oynadınız ve farklı modlarda oynadığınız bir tane oyun. Oyunun oynayış tarzında oldukça çeşitlilik var. Mesela taktığınız maskeye göre canavarlara falan oluyorsunuz. Bu canavarlarla takımınıza destek sağlıyorsunuz. Tabi belli bir süre alıyorsunuz bunları veya takımınıza güzel bir tane taktik oluşturarak da alıyorsunuz. Bunun gibi oldukça çeşitlilikleri var. Ayrıca siz karakterinizi komple özelleştirebiliyorsunuz. Silahlarınızı kendiniz falan seçiyorsunuz, yükseltebiliyorsunuz. Bunun gibi karakterlerinizle oynuyorsunuz ve karakterinizle güzel savaşlar imza atıyorsunuz ve oyun oynayış tarzı olarak insanın canı hiç sıkmıyor. Sürekli aktif bir şeyler yapıyorsunuz, birisine falan saldırıyorsunuz, bir taktik oluşturuyorsunuz, karşıdaki rakibe göre oynuyorsunuz, onun vuruşlarından falan kaçmaya çalışıyorsunuz, kendi takımınıza göre oynuyorsunuz. Yani aksiyon olarak oldukça doyurucu bir oyun. Oyun grafik yapısı olarak da oldukça hoş ve stresli bir tarzda ilerlemiş. Oyunun sistem gereksinimlerine bakacak olursak 1 GB 100 MB'lik bir boyuta sahip ve oyunu kasmadan oynamak istiyorsanız iyi sınıf bir tane telefon lazım. Hadi diğer oyunumuza. Dragon Ball Legends. Dragon Ball'un animesini izleyenler bu oyuna bayılacak. Çünkü bu oyun animeden birebir kopyalanmış gibi bütün karakterler falan var. Siz de kendi sevdiğiniz karakterleri çok rahat bir şekilde oynayabileceksiniz. Oyunun stilize bir grafik tarzı var ve oyun dik bir şekilde oynanıyor. Oynayış şekli olarak da karşınızdakiyle 1v1 savaşlar atıyorsunuz. Tabii bu online bir şekilde oluyor. Şimdi sorabilirsiniz, bu biraz fantastik anime olduğu için bir karakter var hayvan gibi güçlü. Bir karakter var ceviz kıramaz. Ama oyunda bunlar güzel bir şekilde harmanlanmış. Hatta oyunda turnuvalar falan da var. Yani tüm karakterler eşit bir seviyeye getirilmiş
Ve oyunun oynayış tarzı olarak da şu şekilde oynanıyor. Aşağıda kartlar var ve siz bu kartları kullanarak karakterin skill'lerini kullanıyorsunuz. Bir enerji var tabii o enerjiye göre. Aynı zamanda rakibin size karşı kullandığı skill'lere falan da antiler falan yapıyorsunuz. Mesela rakip size alev top atıyor, siz sağa sola kaçıyorsunuz, onun gibi şeyler. Bunun gibi birazcık el çabukluğu, birazcık taktiksel olarak oynadığınız bir tane oyun. Ve abi oyunda stilize bir grafik olmasına rağmen bir efekt var. Efsane. Zaten animesinden de bilirsiniz çok değişik efektleri vardı bu Dragon Ball'ın. Burada da öyle güzel efektler yapmışlar ki aklınız durur yani. Mesela bir alev top atıyorsunuz, bir alev topu yiyorsunuz falan filan. Bildiğimiz hissediyorsun ya o alev topunu yediğini. Bu sayede de oyun sürekli bir aksiyon taşıyor. Oyun sistem gelişimlerine gelecek olursak, oyunu rahat bir şekilde oynamanız için iyi sınıf bir tane telefonunuzun olması gerekiyor ve boyut olarak da 341 MB'lik bir boyuta sahip. Echoes of Magic. Bu oyun çok böyle minimal grafik tarzı olan çok tatlış bir tane MMORPG oyunu. Zaten MMORPG oyunlarını bilirsiniz. Bir tane karakteriniz oluyor ve bu karakteri sürekli geliştirmeye çalışıyorsunuz. Ayrıca oyundaki silahlarınızı, zırhlarınızı falan komple kendiniz belirliyorsunuz ve oyundaki çeşitli bölgelerden falan bunları yükseltebiliyorsunuz. Canavarlardan bir şeyler düşürüp bunları daha da level basabiliyorsunuz. Level bastıkça skilllerinizi falan değiştirebiliyorsunuz, güzelleştirebiliyorsunuz. Bunun gibi yapacağınız onlarda şey var yani. Ve bu oyunu diğer MMORPG oyunlarının ayıran da bir tane özelliği var. Bu oyun birazcık daha böyle zaman geçirmek için olan bir tane oyun. Yani pek fazla rekabet yok bu oyunda. Bu oyunun tarzına göre daha çok kendinizi birazcık daha geliştirmeye çalışıyorsunuz. Zindanlara falan giriyorsunuz. Oralarda güzel aksiyonlar falan yaşıyorsunuz. Ve bir de şey vardır mesela diğer MMORPG tarzı oyunlarda dalarsın direkt böyle. Bodoslama dalarsın abi. Burada öyle bir şey yok. Daha çok taktiksel falan savaşıyorsunuz ve sürekli aktif olarak savaşmanız gerekiyor. Bu da sizin daha çok boş vakitlerinizde güzel zamanlar geçirmenizi sağlıyor. Yani diyeceğim o ki yaz tatilinde bu oyun güzel gidiyor kanka. Oyunun sistem gelişimlerine bakacak olursak yine iyi sınıf bir tane telefon gerekiyor ve 1.5 GB'likte bir boyuta sahip. Hadi diğer önümüze. Shadow Knight Gölge Ninja. Bu oyuna iki boyutlu karanlık bir tane temada ilerleyen bir ninja dövüş oyunu diyebiliriz. Oyunda sizin çeşitli ninjalarınız var. Bunları tabi levele göre açabiliyorsunuz. Bu ninjalardan istediğinizde yükseltebiliyorsunuz. Yeni skilllerini falan açabiliyorsunuz. Ve maç sırasında da değiştire istediğiniz ninjayı da kullanabiliyorsunuz. Oyun skill olarak da çok çeşitli özelliklere sahip. Ninjadan ninjaya veya da ninjanın leveline göre değişiklik gösteriyor. Düz vuruş hariç 6 tane de normal skill var. Ve tabi bu oyunları bilirsiniz. Oyunlar böyle siyah bir temada ilerler ama efektleri falan acayip kalitelidir. Bu oyunda da aynı sistem devam etmiş. Oyunda bir efekt vurduğunuzda o alev dalgaları veya ninjanın özelliğine göre olan dalgalar, yani skill'in efekti efsane bir görsellikle bize iletiliyor. Ayrıca oyundaki ninjaların yok canını, vuruşunu falan filan kendiniz özelleştirmeniz ve kendi oynayış tarzınıza göre ninjaları seçtiğiniz çok çeşitli ve güzel grafikli bölüm ilerleyen bir tane oyun. Ve şunu da söylemem gerek, oyunda PvP mod da var. Bu sayede diğer insanlarla da kapışabiliyorsunuz. Oyun sistem gelişimlerine bakacak olursak kötü ve orta sınıf telefonlar çok rahat bir şekilde iş görecektir. Boyut olarak da 777 MB'lik bir boyuta sahip. Hadi diğer oyunumuza. Slime Lab 2. Bu oyunda siz bir tane laboratuvardan kaçan sevimli bir tane slime adamsınız. Bu slime adamla laboratuvardan dışarı çıkmaya çalışıyorsunuz. Özellikle bu şekilde iki boyutlu ve bölümü tamamlamak üzerine kurulu, hafiften zorlu böyle piksel oyunlarını seviyorsanız bu oyunda tam size göre çok güzel tatlı bir zaman geçirmelik oyun. Ve bu arada oyunun grafiklerine falan bakmayın. Oyun bayağı kaliteli. Bölümleri falan gayet iyi düşünülmüş ve oynadıkça da laboratuvarın içindeki bazı çeşitli maddelerle falan etkileşime giriyorsunuz ve slime adama dil çıkarma gibi farklı özellikler falan ekleyebiliyorsunuz. Oyunun sistem gelişimlerine gelecek olursak zaten hangi sürümün kaldırdığını falan söylemeyeyim. Nokia 3310'la bile oynarsınız bu oyunu. Boyut olarak da 20 MB'lik bir boyuta sahip. Hadi diğer önümüze. Rodeo Stampede. Bu oyunu iki farklı çerçeveden incelememiz gerekiyor. Bir tane işin aksiyon tarafı, bir tane vadi var. Bu vadide hayvanlar deli gibi bir tane tarafa doğru koşuyor. Siz de bir tane kovboysunuz. Burada elinizdeki iple hayvana atlamaya çalışıyorsunuz. Belli bir süre atlamazsanız hayvan sizi rastgele atıyor. Ama siz isterseniz direkt atlıyorsunuz ve farklı bir hayvanın üstüne falan geçiyorsunuz. Bu şekilde olabildiğince ileri doğru gidip yeni hayvanlar keşfetmeye çalışıyorsunuz. Bu yeni keşfettiğiniz hayvanlarla da kanka oluyorsunuz ve onları sizin bir tane hayvanat bahçeniz var, oraya getiriyorsunuz ve orada onları sergileyerek ziyaretçilerden de para alarak kendinizi geliştiriyorsunuz. Ve bu geliştirdiğiniz paralarla da habitatı falan yükseltiyorsunuz. Bunun gibi şeyler yapıyorsunuz. Bunun gibi eğlenceli zaman geçirebileceğiniz bir tane oyun. Ayrıca oyunun grafikleri, oynayışı falan bazen çok kombinize kaçıyor ve bu sayede de oyun canınızı hiç sıkmayan eğlenceli bir hale bürünüyor. Oyunun sistem gelişimlerine bakacak olursak pek anlam veremedim ama iyi sınıf bir tane telefon istiyor ve 800 MB'lik bir boyuta sahip. Zaten buradan da anlayacaksınız oyun ne kadar basit dursa da oldukça çeşitli bir tane oyun. Hadi diğer önümüze.
Bus Derby orijinal. Bu oyun otobüslerle yarıştığınız ve genel amacı yarışmak olmayan, rakibinizi etkisiz hale getirmek olan bir tane oyun. Oyunda belli bir tane pist var. Bu pistte diğer insanlarla oynuyorsunuz ve herkes kafasına göre yarış yaptığı için bir kaos ortamı oluşuyor abi. Siz birisine çarpıyorsunuz, birisi sizi arkadan ittiriyor, sizin otobüs ters dönüyor, taklatıyor falan filan. Bunun gibi çeşitli şeyler oluşuyor ve bazen en baştayken birisi gelip sizi arkadan çarpıyor, en sona düşüyorsunuz. Bazen de en sondayken bir tane karışıklık oluşuyor, bir tane zincirleme kaza oluşuyor. En başa geçiyorsunuz. Bunun gibi sürekli bir aksiyona dayalı ve otobüslerle savaştığınız güzel zaman geçirmelik bir yarış oyunu. Oyunun tek sıkıntılı tarafı diyebileceğim tarafı, grafik sistemi çok da güzel değil. Biraz sanki böyle piksel oyun oynuyormuş gibi bir hava yaratmış. Ama buna rağmen otobüslere falan çarptığınızda otobüsün ezilmesi, büzülmesi gibi farklı şeylerde yer vermeye çalışmışlar. Oyunda her çeşitten otobüs var ve oynaması da gayet kolay ve zaten anlayacağınız gibi oyunun tek bir tane amacı var. Rakibini etkisiz hale getir ve yarışta birinci ol. Oyun sistem geliştirmeye bakacak olursak kötü telefonlarda bile rahat bir şekilde oynayabilirsiniz ve 264 MB'lik bir boyuta sahip. Hadi diğer oyunumuza. Endless Nightmare 3 Shrine. Bu oyun bir korku oyunu, bu yüzden kendi tabiriyle 17 yaş altı oynaması birazcık tehlikeli olabilir. Ama tabii yani kanka birazcık da gerçeklik katacaksak bu oyunu 14-15 yaşlarında birisi oynasa akşam rahat bir şekilde tuvalete gider yani. Ama tabii birazcık vahşet var mı? Var, orası ayrı. Oyunu birinci şahıs bir şekilde oynuyorsunuz. Bazı odalar falan var. Bu odalara giriyorsunuz. Odalarda canavarlar var. Bunlarla savaşıyorsunuz. Onlardan düşen bazı ekipmanları falan topluyorsunuz. Kendinize silah falan yapıyorsunuz. Ya da yerden silah buluyorsunuz. Onları geliştiriyorsunuz ve daha korkutucu kahramanlarla savaşıyorsunuz. Ve bu 3. serisi, bunun 1 ve 2'si de var. Onları da oynayabilirsiniz. Hikayeyi daha rahat bir şekilde anlarsınız. Ayrıca oyunda bazen zamana dayalı böyle çeşitli bulmacalar var. Bunlar da olaya oldukça heyecan katıyorlar. Grafik olarak da oldukça başarılı. Ve kanka büyük ihtimal sen şu anda şunu diyorsundur. Ulan karne hediyesi olarak oyun tanıtıyorsun, korku oyunu ekliyorsun falan filan diye. Kanka şimdi üniversiteler falan adam oldu diye de onların da karne hediyesi almaya hakkı yok mu yani? Neyse, oyunun sistem gelişimlerine bakacak olursak oyunu oynamak için iyi sınıf bir tane telefon gerekli ve boyut olarak da 623 MB'lik bir boyuta sahip. Hadi diğer oyunumuza. Next Gen Truck Simulator. Bu oyun bir tır oyunuyla bir açık dünya oyunun birleşimi gibi diyebiliriz. Şimdi kanka bu nasıl oluyor diyeceksin. Kanka bu şöyle oluyor. Bir açık dünya alanındasın ve tırların veya da birkaç tane araban var. Bunlarla iş alıyorsun. O işleri açık dünyada yerine getirmeye çalışıyorsun. Oyun grafiksel olarak çok da güzel olmamakla birlikte insanı sıkmıyor abi. Çünkü görevler çeşitli. Görevlerin belli bir zorluğu var. Yani pek fazla grafiğe odaklanmıyorsun. Ayrıca oyunda esprili bir ambiyans da var. Karakterlerinizi aşağı falan iniyorsunuz. Bu arada aşağıdan araba değiştiriyorsunuz. Yani bildiğimiz bir açık dünyası var. Ve dediğim gibi grafikleri çok da iyi değil, fakat oyunda geri giderken karakterin kolunu arkaya dayayıp geri doğru bakmasına kadar, elince detayına kadar her şey yapmışlar. Oyunun sistem gereksinimlerine bakacak olursak kötü ile orta sınıf arası telefonlarla rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Boyut olarak da 1.2 GB'lik bir boyuta sahip. Hadi diğer oyunumuza. Critical Strike GC. Bu oyun CSGO'nun çakması. Hadi ya da çakma demeyelim de bir esinlenmiş diyelim. Oyunda CSGO'daki haritalar var ve CSGO'daki neredeyse bütün silahlar var. Oyunun bu özelliği takdir edilmesi gerekiyor abi. Çünkü çoğu oyunda bu silahların yarısı bile yok. Ayrıca oyunda ölüm oyunu, herkes tek oyunu, takım oyunu, adam vurdukça silah değiştirme ve sabotaj gibi bir sürü mod var ve 6 tane de farklı haritası var. Bu haritalar ve modlarda %50'si Türk olan dünyanın her tarafından farklı insanlarla bir rekabete giriyorsunuz ve güzel eğlenceli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Oyuna grafik yapısı olarak GC bir alttan biraz daha yüksek, CSGO'dan da birazcık daha düşük diyebiliriz. Oyunun en çok şikayet edilen taraflarından bir tanesi de harita ismini seçmeme özelliğiniz. Bu yüzden bir zaman sonra sıkabiliyor ama o sıkıyor dediğim taraf da bayağı bir ilerisi. Ayrıca diğer insanlarla konuşabildiğiniz chat özelliği de var. Oyunun sistem gereksinimlerine bakacak olursak orta sınıf ve üst telefonlarda rahat bir şekilde oynayabilirsiniz ve 1 GB'lik bir boyuta sahip. Petrolhead. Bu oyun açık bir dünyada oynadığınız bir araba sürme oyunu. Bu açık dünyada bazen yarış, bazen drift görevleri falan yapıyorsunuz. Böyle para kazanarak yeni arabalar alıyorsunuz. Arabanızı falan kişiselleştirebiliyorsunuz. Bir de online mod var. Bu da daha çok diğer insanlarla beraber yarıştığınız bir tane mod. Oyun araba çeşitliliği açısından ve grafik açısından efsane. Özellikle böyle yarış oyunları açık dünya olmaz. Çünkü grafik açısından özenilecek oyunlar olur. Ama bu adamlar yapmış. Hem arabanın sesleri 10 numara, hem arabanın yol tutuşu gibi, fiziği gibi, arabanın şekline göre değişiklik gibi, arabayı yolda sürdüğünüzü hissettirecek konularda da 10 numara. Grafikleri de muazzam. Yani oyunda fazla anlatılacak bir şey yok abi. Bayağı güzel oyun. Oyunun sistem gelişimlerine bakacak olursak çok kötü telefonlar hariç bütün telefonlara rahat bir şekilde oynayabilirsiniz ve boyut olarak da 1.5 GB'lik bir boyuta sahip. Hadi diğer oyunumuza.
Spider Hero 2. Bu oyun tepeden baktığınız ve RPG oyunlarına benzer bir tarzı olan bir Spider-Man oyunu. Oyunda düz duruş hariç 4 tane skilliniz var. Bu skillleri kullanarak düşmanlarınızı alt etmeye çalışıyorsunuz. Ayrıca bu skillleri kullanarak belli kombolar falan da yapabiliyorsunuz. Tabi Spider-Man oyunda olmazsa olmaz bu iş. Ve bu şekilde düşmanları öldürüp levelleri geçiyorsunuz. Ayrıca bazen bosslar falan oluyor. Bunlardan dayak yememeye çalışmanız gerekiyor. Yoksa hayvan gibi vuruyor şerefsizler. İşte bu şekilde hem düşmanlarınızın saldırılarından kaçıp hem düşmanlarınızla şekilli kombolar yaparak çakma Spider-Man'inizle eğlendiğiniz bir tane oyun. Ama size kötü bir tane de haberim var. Bu oyun sadece Android'de var. Oyun sistem geliştirmelerine gelecek olursak orta sınıf ve üstü bütün telefonlarda rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Boyut olarak da 158 MB'lik bir boyuta sahip. Hadi son oyunumuza. Burrito Bison. Bu oyun 2 boyutlu ve garip bir oynayışa sahip tatlı bir tane oyun. Oyun ilk başta küçük bir tane hikayesi karşılıyor. Ama hikaye küçük dediysen bir o kadar saçma, hatta oyun komple saçma. Bir tane WWE'den kaçmış Kane'e benzeyen bir tane dayımız var. Bu dayımız bir tane markete giriyor ve cebinde parası kalmıyor. O da buna sinirlenip o Haribo ayıcıklar falan var ya, onların paketinin içine giriyor ve onların dünyasına ışınlanıyor. Burada hepsini pataklıyor. Amaç bu işte kanka. Oyunu oynayışına gelecek olursak oyunda ilk başta siz kendinizi fırlatıyorsunuz ve o fırlatmanın etkisiyle sürekli ilerliyorsunuz. Arada yere doğru düşüyorsunuz. Yere düşmemeye çalışıyorsunuz. Ayıcıkların üstüne düşmeye çalışıyorsunuz. Onlara çarparsanız ilerlemeye devam ediyorsunuz. Ama yere çarparsanız ilerlemeniz yavaşlıyor ve bir zaman sonra yere çarpa çarpa duruyorsunuz. Yere çarpmadan ayıcıkların üstüne ilerlemeye çalışıyorsunuz. Oyunun ana mantığı bu olmasına rağmen oldukça eğlenceli bir tane oyun. Ayrıca oyunda boss fight'ler falan var. Bunlar da çok güzel, hem çizim olarak hem esprisel olarak çok güzel bir çeşitlilik katmış oyuna. Ayrıca oyun bilgisayar ortamında oldukça popüler bir oyun. Mobil versiyonda bilgisayar versiyonu ile birebir aynı diyebiliriz. Yani canınızı sıkmadan sürekli eğlenerek zaman geçirmek istiyorsanız bu oyun tam size göre diyebilirim. Oyunun sistem gelişimlerine bakacak olursak çok kötü telefonlar hariç bütün telefonlarda rahat bir şekilde oynayabilirsiniz ve 550 MB'lik bir boyuta sahip. Evet arkadaşlar, videonun yavaştan sonuna geldik. Umarım ki videodan kendinize bir tane oyun bulmuşsunuzdur. İsterseniz kanalımızdaki diğer videoları da inceleyebilirsiniz ve şimdiden habercisi olayım. Bunun gibi onlarca listede yolda. Onlardan da haberdar olmak istiyorsanız ve kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Neyse ben yavaştan kaçayım artık. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.